Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Kiraz yaprağı sarmasıyla harika bir yemek hazırlıyorum. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bu şifalı yemeğin şimdi tam zamanı. Tarifimize hiç bekletmeden kiraz yapraklarını toplayarak hemen başlayalım. Evet, bahçeden kiraz ağacından taze yapraklarını, körpe olanlarını topluyorum. 200 veya 300 gram yaprak yeterli olacaktır. Evet, yaprakları toplamaya devam ediyorum. Evet, yaprakların hepsini topladım. Üst üste alarak demet haline getiriyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, yapraklarımız hazır. Kaynayan sıcak suya yapraklarımızı atarak haşlamaya bırakalım. Evet, yapraklar çok körpe olduğu için kısa sürede haşlandılar. Fazla suyunu süzerek hemen tepsiye alıyorum. Evet, yaprakların hepsini haşladım ve soğuması için bir kenara kaldırıyorum. İç harcımız için bir su bardağı köftelik ince bulgur kullandım. Bir tatlı kaşığı tuz. İlk aşamada yarım su bardağı sıcak su ekliyorum ve karıştırıyorum. Demlenmesi için biraz bekliyorum. 5 dakika bekledim. Tekrardan karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yapıyorum. Hamur yoğurma makinemin karıştırma aparatını takarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yarım su bardağı suyu da bu aşamada ekleyerek toparlanana kadar yoğuruyorum. Bulgurlu lapamız hazır. Küçük bir parça kopartıyorum ve kiraz yaprağına sararak sıkıca bastırıyorum. Evet, parmaklarımın arasına alarak sıkıştırıyorum. Evet, sarma işlemine devam ediyorum. Ne kadar küçük sararsak o kadar güzel bir çorba elde etmiş oluruz. Küçük küçük sarmaya devam ediyorum. Siz saramayanlar için tezgah üzerinde de sarabilirsiniz. Düz bir zemine yaprakları sardım. İç harcı pay ediyorum ve sıkıca sarıyorum. Sardıktan sonra kenar kısımlarında iki taraftan bastırıyorum.
Evet, tüm sarmalarım hazır. Tencerenin altına diziyorum. Bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Tencerenin yarısından az olacak şekilde sıcak su ilavesi yapıyorum. Bir kapak kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte suyu bitene kadar pişirmeye bırakalım. Üzerinin sosu için 4-5 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayalım. Evet, soğanları geniş bir tavanın içine alıyorum. Sap kısımlarını da doğruyorum. Ayran aşımız için 3 yemek kaşığı dolusu un, 1 adet tam yumurta, su bardağı yoğurt, 1,5 litreye yakın su kullandım. Suyu azar azar ekleyelim ve pürüzsüz bir kıvamı olana kadar karıştıralım. Ayran aşımız hazır. Soğanı bolca zeytinyağında kavurmayı bırakıyorum. Ayran aşımızı ocağın üzerine alalım ve sürekli karıştırarak kıvamı alana kadar pişirmeyi bırakalım. Bir yandan da soğanları karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Yeteri kadar kavrulunca üzerine soğanların sap kısımlarını da ekliyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Bir miktar tuz ilavesi yapıyorum. Evet, ayran aşımla 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Evet, kiraz sarmam suyu bitti. Altını hemen kapatıyorum. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Kaynayan ayran aşının üzerine kiraz sarmalarını ilave ediyorum. Aşamadan sonra dikkatli bir şekilde azar azar karıştıralım. Bir miktar daha su ilavesi yapıyorum. Evet, kiraz sarmalarını da ekledikten sonra şöyle 10 dakika daha pişirmeyi bırakalım. Soğanların kokusu çıkana kadar kavuralım. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Kırmızı toz biber ekleyelim ve karıştıralım. Evet, çorbam hazır. Altını kapatıyorum. Sizler için 2 farklı servis hazırlıyorum.
Ve çorbamızı kasenin içine alalım. Üzerine soğanlı sostan bolca gezdirelim. Dilerseniz bu şekilde porsiyonluk olarak tabaklar halinde hazırlayabilirsiniz. Veya soğanlı sosu tencereye gezdirerek de hazırlayabilirsiniz. Ve soğanlı sosu gezdiriyorum ve en son karıştırıyorum. İki türlü de gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız.